Bir dostun araması çok önemlidir. Derler ya, herkesin attığı taş değil, senin attığın gül beni öldürdü. Biliyor musunuz bu hikayeyi? Recmediliyormuş adam. Buraya kadar toprağın altına gömülüyor. Kafasını da taşlayarak öldürüyorlar. Herkes öldürmeye kastettiğinde bir kişi öldüremediği için ve arkadaş olduğu için ben de böyle elim kolum ayağım bacağım bağlı boş boş durmayayım. Bari sevdiğimi gösteren bir şey yapayım, ona gül atmış. Tabii herkes öldü diye yanından çekilip gidince gelmiş taşları ayıklamış, adam daha ölmemiş. Son nefesinde şöyle gözlerine bakmış. Ne diyorsun demiş. Herkesin attığı taş değil, senin attığın gül beni öldürdü. Bazen sessizlik, el uzatmamak, aramamak intihara götürür, bilir misiniz? İntihar edenleri araştırdım, niye intihar ettiler diye. Bir tanesini yakalamaya çalıştım ölmeden önce. Telefonlarına ulaşmaya çalışıyorum. Ulaşamadıkça Allah'ım diyorum, koru. Bir şey olacak bu adama, koru diyorum. İçime doğdu. Ümre'den de yeni gelmiştik. Daha yeni tanıştığım bir insan, tanıdığım bir insan da değil. Hocam dedi, ben hayatı eksi onlardan başladım, 0 bile değil dedi. 40 yaşındayım, 5 sene dışarıda kaldım. Geri kalan kısmım hep hapisteydi dedi. Bu adamı buraya iten neydi? Suçlu o mu? Ailesi mi? Hep beraber. Tüm ülke sorumludur. Yan komşunun çocuğu hırsızlık yapıyorsa biz de ondan sorumluyuz. Niye? Bizim dinimiz yanındaki insanın açlığından da sorumlu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ene ve kâfilül yetîmi fil cennet. Herkeda diyor. Ben ve yetimle beraber olanla cennette aynen böyleyim diyor. Parmaklarını böyle açıp kapatıyor mübarek ellerini. Ene ve kâfilül yetîmi hâteyni diyor. Şu iki parmağım nasıl böyle yan yana geliyorsa yetimle beraber olan, yetimin derdiyle hemhal olanla ben böyle olacağım diyor. Kaç tane yetim tanıdığınız var? Kaç öksüz çocukla ilgileniyorsunuz? Kaç defa Darül Azize'ye gittiniz? Hiç gittiniz mi Darül Azize'ye? Siz? Tavsiye ediyorum. Darül Azize'ye telefon açın. Kaç kişi var efendim burada deyin. Çalışanlar da dahil olmak üzere. Şöyle birer tane çikolata alın. Yani 50 kuruşluk. Hiç önemli değil ne oldu. Gittiğinizde duyacağınız sözleri size sarf edeyim şimdi. Onların söylediği sözleri. Allah razı olsun. Oğlum gelmedi ama sen de benim oğlum oldun dedi. Kızımı bekliyordum. O gelmedi ama sen artık benim kızımsın. Çok teşekkür ediyorum. Bu insanlar bizim toplumumuzda. Belki kavga etmişler. Bugün sabah uğradığım dükkandaki kızcağız kendisini doğuran annesini yıllardır hiç aramamış. O da evladını hiç aramamış. Niye? Küçükken babamla ayrıldıkları için aramıyorum. Olabilir. Ama dedim niye ayrılmışlar hiç sordun mu? O bana anlatmadı. O da diyor ki bana sormadı ki kızım. Düşünsene o anne babanla buluşmasa, seni karnında taşımasa, o sancıyı çekip seni doğurmasa sen nasıl dünyaya gelecektin? 3 defa yalvardım. Ne olur bugün ara. Ben seni arayacağım. 2 kelime söyle. Anne de, yeter o anneye. Anne. Anne de, o yeter dedim. Bugün cuma, nasılsın de, iyiyim diyecek. Bir şeyler anlatırsa dinle. 5 dakika, 10 dakika dinle. Ondan sonra dedi ki, anne kandili mübarek olsun. Çok muhteşem laflar söylemeyebilirsin, söyleyemeyebilirsin. İçindeki acı büyüktür. Çocukken anne kokusunu senden esirgemiştir. Üzgünsündür. Yılların acısı vardır. Yılların acısı olabilir. Ama hiçbirisi senin anneliğini kaldırmaz. Aç bir telefon ve anneciğim kandili mübarek olsun de.
Ellerinden öpüyorum demene bile gerek yok. Anne demen yeter bir anne için. Hayatta annesini babasını aramıyor. Allah emrediyor. Neyi biliyor musunuz? Kendisine kulluk etmemizi, ardından da anne babaya iyi davranmayı. Ne olur her sabah 5 dakika telefon açsanız. Anneciğim, babacığım, hayırlı sabahlar. Hayatta olduğunuzu bilmek, varlığınızdan haberdar olmak çok güzel bir şey. Bir emriniz var mı? Yiyecek ekmeği olmayan anne baba bile hiçbir eksiğimiz yok oğlum, kızım diyor. Annelik nasıl bir şeyse, babalık ne kadar yüksek bir değerse yok diyorlar. Yokken de yok diyorlar, varken de yok diyorlar. Çünkü onların vazifesi dünyaya getirmek ve çocukları büyütmek. Çocukların büyüyüp ayaklarının üzerinde durmasını görmek. En büyük mutluluk budur bir anne baba için. Eğer anne babanız hayattaysa bunu kardeşlerinize daha iyi davrandılar. Küçükken size haksızlık yaptılar diye onların gönlünü almıyorsanız siz zarardasınız. Her gün annemi babamı ararım. Bütün güç kaynağı oradan gelir. Sevilmek istiyor musunuz? Sevinmek istiyor musunuz? Sevmek istiyor musunuz? Sevmeye dair ne kadar kelime varsa bunların tamamı onların telefonla sizinle konuşurken sizinle kavga etseler bile kapattıklarında dua ettiklerini biliniz. Bir gün böyle evde babamla çatıştık, tartıştık. Yan odaya geçtim, beni evden dışarı çıktı zannetmiş. Yanımızdaki tanıdıklara diyor ki, buna çok haksızlık yapıldı. Ben böyle konuşuyorum ama haklı diyor. Bizimle mücadele ederce konuşmaları bizi sevmedikleri anlamına gelmez. Bir de en büyük kaygımızı paylaşayım. Bugün hoca gibi değil, psikolog gibi konuşuyorum ama hakkınızı helal edin. Ailede en zayıf olan ablayı, erkek kardeşi tutarlar. Onların yüzünden biz hep kötü oluruz. Kötü olduğumuz için de kardeşimize ayrımcılık yapıyorlar. Bize de zulmediyorlar diye kavga ediyoruz. Ve hayat boyu onlara bir fatura yazıyoruz. Annemi sevmiyorum. Babama karşı ciddi sıkıntılarım var çünkü çocukken bana çok zulmetti diyoruz. Halbuki anne baba her zaman kardeşler içerisinde en zayıf olanı ayağa kaldırmakla uğraşır. Siz de öylesinizdir, farkında değilsinizdir. İçinizde en zayıf olan çocuk mesela bir tanesinin kabiliyeti yüksektir, diğerinin başka kabiliyetleri vardır ama okulda eksiktir diye ona yanaştığınızda hemen diğer kardeş, annem onunla ilgileniyor, benimle ilgilenmiyor. Senin buna ihtiyacın yok. Onun var gözüktüğü için anne ona koşuyor. Sen de ağlasan sana da koşacak. Anne nereye koşsun? Kaç çocuğa birden koşsun? Babaya mı yapsın? Baba ama çocuk olan o adama mı koşsun? Diğer evlatlarına mı koşsun? Peygamberimiz annesiz babasız büyüdü ya. Bugün ben onu konuşmak istiyorum. Yani nasıl anlatacağım, nasıl anlayacağım, nasıl hissedeceğim bilmiyorum. Allah yetiminin içinden dünyanın ve insanlığın liderini çıkarıyor. Niye bir yetimi, öksüzü seçiyor? Neden? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha babasını görmeden bu dünyadan, daha babasını hiç görmedi, yüzünü görmedi, hatırlamıyor bile. Ama o doğmadan meşakkat başlamış. Abdülmuttalib'in, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesinin en çok sevdiği evladı. Ve o da çekilemeyen bir insan. Çok seviliyor ama sevilince imtihan başka oluyor. Allah herkese en çok sevdiği şeyle imtihan eder. Bunu hepimiz tecrübe etmişizdir. Kendimden örnek vereyim. Kötüleri kendimizden verelim, iyileri başkasından örnek verelim. Ben Kur'an okuyucusuyum. Bu işi gerçekten seviyorum. Yani bana deseniz ki dünyada ne istersin? Hep Kur'an okumak isterim. Çünkü onu okuyunca insan bambaşka dünyalara erişiyor. Düşünsenize Allah Kur'an okuyan bir kulun dilini kopartıyor. Yani bu dilim dişime uzanmadığı için konuşamıyordum bile. Konuşamıyorum ya. Konuşamıyorum. Diyemiyorum. Şu ses yok. Bu ses sonra açılmaya başladı.
Dedi ki Allah, alıyorum bu yetiyi senden elinden. Bir gün tekrar vereceğim farkı hatırlaman için. Hazreti Musa'nın da aynı imtihan olmuş. O da benim gibi hafif peltek olmuş. Allah verdiği nimetleri hatırlatmak için insanların elinden şöyle bir alır, sonra tekrar verir. Ama nimetin şükrünü yapıyorsak, teşekkürünü yapıyorsak, onun da ziyadesini veriyor, fazla fazla veriyor. Nedir o? Allah'ım oturduğum şu ev için teşekkür ediyorum. Böyle bir evlat için teşekkür ediyorum. Böyle bir eş için teşekkür ediyorum. Böyle bir ülke için teşekkür ediyorum. Şu doğan güneşe teşekkür ediyorum. Nefes alabildiğim için teşekkür ediyorum. Ya Rabbi şükürler olsun diyerek güne başlıyorsanız o gün felaketi göremezsiniz. Ya bugün uyandık ama gideceğim aynı adamlar, aynı dertler, aynı tipler, aynı laflar. Ya sıkıldım ya. Böyle dediğimiz zaman da o hayat bize üstümüze geliyor. Ondan sonra şarkılar çıkıyor. Ben yoruldum hayat gelme üstüme diyor. Yoruldum dersen hayattan Allah'a teşekkürsüzlüğünü, minnetsizliğini göstermiş olursun. O zaman o yorgunluk artar. Çünkü içinde zerre kadar isyan, inkar ve nankörlük duygusu olan cümle varsa Allah ve melekleri bunu duyar. Öyle mi? Sen bunu az mı görüyorsun? Beğenmiyor musun? Alıyorum bu nimetleri elinden. Çık bakalım dışarıda para dilenmek nasıl bir duygu gör. Gör bakalım yokların halini anlamıyordun. Bir tat bakalım nasıl bir şey. Bir daha geri dönüş 30 yıl alabiliyor. 60 yıl alabiliyor. Hiç sokaktaki dilencilerle konuştunuz mu? Ne oldu, ne yaptın da böyle oldun diye. Tavsiye ederim. Çok güzel hayat hikayeleri var. Kimisi onları haber yapmıyor. Dilenci deyip böyle bakıp geçiyorlar. Peygamberimiz öyle yapmamış. وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ Ayet geliyor. Elem yecidike yetimen feâve Sen yetimdin. Biz seni korumadık mı? وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى Yolunu şaşırmıştın. Annen, baban, kimsen yoktu. Ne yapacağını bilmiyordun. فَهَدَى Biz seni yola koymadık mı? وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى Hiçbir şeyin yoktu. Anne, baba, para, mal, mülk, ev hiçbir şeyin yoktu. Biz seni zengin etmedik mi? فَاَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ Öyleyse yetime gelince onu küçümseme. وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ İsteyen, dilenci şunu ver diye geldiğinde onu da kovma. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Rabbinin nimetlerine gelince onları da tahdis, teşekkür ederek, hamd ederek yücelt. Allah'ım teşekkür ederim bu nimetler için. Bu söylediklerimiz Kur'an-ı Kerim'in içinde var. Peygamberimizi uyarmış Allah Teala ki öyle bir insan olmamasına rağmen bize hatırlatıyor. Biraz önce bir arkadaşıma davrandım, bir selam vereyim dükkanda da yolumu uzattım. Arkadaşlar bunlara bonus deniyor. Dedi ki nasıl yapıyorsun bunları dedi. Neyi dedim? Nasıl böyle hazırlanabiliyorsun sabahları ve gülen yüzle geliyorsun? Akşamdan niyet ediyorum, sabah böyle oluyor dedim. Akşamdan niyeti böyle yaparsanız sabah kalktığında böyle uyanırsınız. Bıktım Allah'ım bu hayattan, kurtar beni diyor. Demiyor ki bu adam, Allah benim bu sözümden sonra bu gece benim canımı alabilir. Allah bir kapıyı kapar, binlerce kapıyı açar iyi niyetliyseniz. Ama kötü niyetliyseniz, kötü nedir? Allah'ım Ahmet'e veriyorsun, bana niye vermiyorsun deyince bütün büyü bozuluyor. Şöyle düşünün, 2 tane kızınız var, ikisine de 20 lira veriyorsunuz, 20'şer lira. Kızlardan bir tane, anne diyor, ablama daha çok veriyorsun, bana vermiyorsun. Ona 30 lira vermişsiniz bakkal için, o bakkalı görmüyor 10 lirayı. O farkı bakkal için olduğunu bilmiyor, o 30 liranın üzerindeki 10 liradan niye bana vermiyor diye kızıyor. Kızınız size söylese ağrınıza gider. Kızınız. Bir de Yaradan katından bakın. Bir nefes, Kanuni Sultan Süleyman ne diyor? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya bu devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Dünyanın en büyük topraklarına sahip ülkenin hükümdarısınız. Sağlık ve bir nefes sıhhatin ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Koca, muhteşem
Süleyman. Cümleye bakın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 4-5 yaşlarına kadar annesiyle beraber oldu. İsmi neydi annesinin? Amine. Amine Hatun, Muhammed annesi. Süleyman Çelebi ne güzel yazmış değil mi? Mevlid-i Şerifi. Bursa'daki caminin adı ne? Ulu Camii, en büyük cami. Ulu Cami'nin imamlığını yapıyor. Oranın ilk imamlarından ve bir vaizin, hatibin konuşmasını dinliyor. Hatip diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. La nuferriku beyne ahadin min rusuli. Biz peygamberler, gönderilen elçiler arasında hiçbir fark gözetmeyiz. Bunu da böyle okuyup geçince, ya diyor, bütün peygamberlerin özellikleri var ama en son gelen peygamber Hatemül Enbiya, peygamberlerin en sonuncusu, en son halkası ve Allah'ın Habibim dediği, sevgilim dediği, önemsediği bir peygamber. Bu nasıl sıradan olabilir? Ben bununla ilgili bir şeyler yapmalıyım diyerek Vesiletün Necat, Kurtuluş Vesilesi adlı şiirsel muhteşem eseri yazıyor. Bölüm bölümdür. Bakın birçoğumuz eski Osmanlı Türkçesi olduğu için bilemeyebiliriz. Fakat o mevlid okunmayınca huzur hissetmeyiz. Bir sürü böyle yazılan mevlid vardır. Peygamberin doğumuna ait şiirler, kıtalar vardır ama onunki hala okunur. Hatta birçok hoca, ya mevlid okumak caiz değildir, mevlid okuyorlar ama havaya gidiyor gibi ifadeler kullanılmış olsa dahi hala okunmaya devam eder. Ne var bunda? Bir kez Allah dese lisan, dil bir defa Allah dese gönülden, dökülür cümle günah misli hazan diyor. Bütün günahlar sonbahardaki yaprakların dökülüşü gibi insanın üstünden dökülür gider diyor. Bu kadar güzel anlatabilir mi insan ya? Soruyorum size. Allah diyor adam. Ne oldu ya diyorsun. İçimden geldi diyor. Bazen camide adam böyle aşka geliyor. Bir Allah diye bağırıyor. Ya niye bağırdı ki bu diyoruz. Ya onun gördüğünü sen görsen bayılırsın zaten. Tevhid etsin gözümüz illallahu. Sırlar görsün gözümüz illallahu. Pak olsun hep kalbimiz illallahu. La ilahe illallah. Kim diyor bunları? Aziz Mahmud Hüdayiler söylüyor. Allah demeden yollar açılmıyor. Bugün Bismillah demeden başlanan her şeyin sonu akamet oluyor, kapanıyor. Allah'ın adıyla. Peygamberimiz hep Allah'ı anlattı. Kur'an'ı anlattı. Ve Allah da peygamberini sevdirip insanlara örnek rehber yaptı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğumunu o kadar güzel anlatıyor ki Vesiletün Necat, sanki oradaymış gibi Hazreti Amine'nin melekler tarafından nasıl yardımla döşeğin üzerine koyulduğunu, onun nasıl rahat dünyaya geldiğini o kadar güzel anlatıyor ki sanki biz oradaymışız gibi anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğduğunda dedesi Abdülmuttalip 40 gün insanlara yemek ikramında bulunmuş. Dualar edilmiş, teşekkürler yapılmış. Yani İslam'dan önce Arap toplumunda Allah'a teşekkür etmek diye bir şey yok zannetmeyin. Her zaman var. Biz de yapıyoruz bunu. Araba alınca, ev alınca, hanımefendiler olmasa zaten bu dinin direği kırılır. Siz yaşatıyorsunuz evlerinizde Kur'an okutarak. Erkekler unutuyor. Biz Allah'tan camiye gidiyoruz da hocalar hatırlatıyor. Allah bin kere razı olsun onlardan da. Zor bir meslektir hocalık, imamlık, müezzinlik. Tam vaktinde Allah'ın adını haykırmak. Dükkana geç gidebilirsiniz ama camiye tam vaktinde gitmek durumundasınız. Melekler de orada hazır bulunuyor. Cuma vaktini niye seçtik biliyor musunuz? Tekrar söylüyorum. Duaların kabul olduğu saat diliminde buluşalım diye. Bu saatte hayatta her şey durur. Siz neyi ne şekilde çalıştırmak isterseniz onlar başlar. Gidelim saadet aslına doğru. 570 senesinde tam bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya teşrif etti. Ne oldu onun gelişiyle? Diyorlar ki doğum günü kutlanır mı? İşte Kur'an'da Allah Teala doğumuna selam olsun diyor. Siz doğumda selam etmiyor musunuz? Ahmetçim, Mehmetçim doğum günü kutlu olsun. Ayşe'cim iyi ki doğdun.
Senin varlığın bize şeref katıyor. Bir insana bunu dediğinizde en zor halde bile olsa dünya onun olur. Kalbe dokunmaktır Peygamberimizin işi. Hep kalplere dokunmuş, gönüllere dokunmuş. Kalplere dokunacak, insanlığa medeniyet getirecek, insanlığın insanca yaşayacağı bütün davranışları getirecek bir insan doğdu. Geçen sene bir anne adayı hamile olduğunu öğrenmiş. Bana dediler ki hocam hiç hazır değil, ailenin durumu da müsait değil. Bu çocukla ilgili ailenin farklı düşünceleri var. Siz ne buyurursunuz dedi. Ben de o gün oradan geçiyordum, o dükkana uğradım. Dedim ki anneye söyleyin. Eğer doğuracağı bu çocuk dünyanın geleceğini kurtaracak insansa kıyamet gününde Allah'a ve o çocuğa ne diyecek yeniden haşr olduğunda? Ya dünyanın kurtuluşu, Türkiye'nin lideri demedim. Dünyanın geleceğini kurtaracak bir insansa onu doğurmadığında bunun hesabını ona nasıl verecek? O çocuk kıyamet gününde anne beni niye istemedin diye geldiğinde ahirette ne diyecek ona? Onun rızkından nasıl yetiştireceğiz diye korkuyorsa maaşımız yetmez diye o çocuk geldiğinde kısmeti de gelecek onunla beraber korkmasın dedi. Ve herhalde bu bir iki ay içerisinde de o çocuk doğacak. Göreceğiz hep beraber. Allah vermiyor, ağlatıyor, veriyor, düşündürüyor. Ben çocuk istemiyorum diyor. 12 yıl sonra çocuğu oluyor. Sen istemiyorum demiştin. 2 ay sonra çocuğu alıyor. Gözyaşlarına boğuyor. Özür diliyor. Teşekkür ediyor. Tekrar istiyorum ya Rabbi diyor. Allah tekrar evlat veriyor. Bunları gördüm ben, kitaptan okumadım. Onun için sözlerimize dikkat edelim. Sözlerimizin tamamı duadır. Tamamı. Şu an gönlümüzden geçenler de. Bazı vakitler vardır. Dille söyleme gerek yoktur. Cuma günü cuma saatleri. Böyle kandil günleri. Mekke Medine'de yolda, sokakta yürürken aklımızdan geçenler. Annemizle babamızla beraber olurkenki düşüncelerimiz. Eskiler ne diyor? Alimin yanında diline, zengin, cömert, hayırsever iş adamının yanında eline, maneviyat öncüsü güzel insanların yanında da kalbine hakim ol. Ne demek bu? Alim varken sen konuşma. Sus, o konuşsun. Hayırsever iş adamı varken ikram için abi ben ödeyeceğim deyip böyle elini cebine atıp uğraşma. Çünkü yakışık değil. O adam vazifesini yapacak, ona mani oluyorsun. Onun için Nail Bey'in yanında ben elimi cebime atmam. Niye? Hem büyüğüm, hem abim, hem üstadım, hem büyüğüm. Her şey. Yakışık değil. O da benim yanımda din konuşmaz. Maneviyatın derinliğine girmez. Hocamız konuşsun, biz dinleyelim der. Halbuki çocuğu yaşındayım. Allah dostlarının yanında da kalbinize hakim olun derler. O ne demek? Konuşmana gerek yok. Kalbinden geçeni hissediyor adam zaten. Tasavvuf öncülerinin yanında da böyle derinlemesine bakan, deronik düşünen, hissiyatı yüksek olan insanların yanında da kalbine hakim olacaksın. Düşündüklerini konuşmaya başlar. Sultanahmet Camii imamı, Allah rahmet eylesin, Gönel Mehmet Efendi böyle bir insanmış. Akrabamızdan birisi, ya bu nasıl hoca, öyle ağam şahım bir hoca değil ki demiş içinden. Adam da mihrapta konuşuyor. Namazdan sonra herkes tokalaşıyor, ben de gideyim demiş. Kendisi anlatıyor. Ben de gideyim. Tokalaşırken demiş ki, bazı arkadaşlar hocaları da beğenmiyor ama olsun biz onları da seviyoruz demiş. Bunu söylerken dedi, ortaya söyledi. Ama bana söylediğinde biliyor. Ben de biliyorum bunu diyor. Allah hepinizin sahibidir. En kötü işte çalışan arkadaşın da yaratanı ve sahibi, en üst seviyede çalışanın da yaratanı ve sahibi. Hiç kimse kendine güvenmesin. Şu kardeşiniz içinizde en günahkar olanınız. Neden mi? Ben bile bile yapıyorum hatayı. Bana 1'e 1000 yazıyor. Siz bilmediğinizden dolayı belki 1'e 1 yazıyorlar. Siz Allah'ım affedince kurtarırsınız. Ben o affet kelimesinin ayetlerle, gözyaşlarıyla,
Hayırlarla süslemek zorundayım çünkü hani sevilen çocuğa çabuk kızar ya anne baba. Sen nasıl yaparsın bunu? Sen bu kadar akıllısın, biliyorsun, sana bu kadar güveniyordum deyip nasıl kızar anne baba? Allah da ben sana bu kadar nimeti bahşettim. Bu kadar nimetin deruni bilgisini verdim. Sen nasıl yaparsın bunu diyerek senin özünü biraz daha nazlı kabul ediyor. Allah rahmet eylesin bu ismini zikrettiğimiz güzel insanların. Bu insanlar vermeyi, vererek büyümeyi ve varlık aleminde hiç olmayı çok iyi öğrenmişler. Yanlarında sadece duaları, hayırları ve okuttukları talebeleri götürdüler. Kalplere dokunmuşlar, sohbet etmişler, anlatmışlar. O zaman böyle arabalar yok. Sabah namazında Fatih Camii'nde cemaati bir cüz Kur'an okuyor, namaz öncesi. Bir tane şoför tutuyor, tam gaz Sultanahmet Camii'nde Allahu Ekber deyip namaz kıldırıyor. Kim bu zahmete her gün katlanır Allah aşkına? Soruyorum size. Kim katlanır? Şimdi onunla yandaki caminin hocası bir olabilir mi? Sizin bugün buraya çıkıp sabahleyin keyifli evde oturup rahat rahat kahvaltı yapıp güne öğlenden başlayıp muhteşem bir gün hafta sonu yaşamak varken sabahın 8'inde kalkıp her tarafı toparlayıp bugün gideceğim Kur'an sohbet dinleyeceğim diyerek kaç kişi gelir? Tek başına mısınız burada? Hanımefendinin annesi, babası, dedesi, anneanne, babaanne, dede, Hazreti Adem'e kadar bütün soyu burada. Kendisi burada. Doğmayan çocukları burada. Doğmayan torunları burada. Hepinizin böyle. Hocam bunu nereye bağladın ki şimdi diyeceksiniz. Kur'an'dan ayete bağladım. Allah iman edenleri وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ İman eden zürriyetleri اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ Onları zürriyetleriyle buluştururum diyor. Birleştiririm. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ şey. Hiçbir şeyini de eksiltmem onların diyor. Şöyle düşünün. Nihan Hanım'la ben babayım, o evladım. Benim sevaplarım ona da yazıyor. Onun sevapları bana da yazıyor. Ben 30 tane sevap işlemişim. O 40 tane ona 70 yazıyor. Bana da 70 yazıyor. Onun çocuğu, benim babam hepimizin yaptıklarını üst üste koyup Allah Teala hepsini bir kişi yapmış gibi vereceğini müjdeliyor. Ya muhteşem bir şey bu. Muhteşem bir şey. Herkes sadece dünyaya çalışırken birileri analog değil yani. İki kollu, dual çalışıyor. Hem dünyevi hem uhrevi. Kim bunu dengede tutarsa o kazanır. Kimisi her şeyi bırakıyor, Hindistan'a gidiyor. Ben diyor maneviyat alemindeyim diyor. Çok iyiyim böyle diyor. Öyleyse Peygamberimiz de hiç Nur Dağı'ndan, Hira Dağı'ndan aşağı inmezdi. Çok güzeldi orada. Kavga yoktu, kimse yoktu. İslam şehirde yaşanır. Din, medeniyet ancak şehirde yaşanır. Cuma namazının kılınma şartlarından bir tanesidir biliyor musunuz? Herkesin yaşadığı şehirde kılınmasıdır. Köyde cuma namazı yoktur. Tabii köyde yaşanan cuma mesuliyeti de yoktur. Köyden kastım küçük yerler. Büyük cami yok ya, kalabalık yok, orada cuma kılınmaz. Nerede cuma kılınırsa oraya inilir. Gerçek sorumluluk şehirdedir. Şehirde yaşayan Allah dostu zatla dağda yaşayan Allah dostu zat da aynı değildir. Şehirdeki imtihanı bambaşkadır. Biz de şehirde yaşıyoruz. İyi haber geliyor, kötü haber geliyor. İyi durum geliyor, zor durum geliyor. Şimdi bu zorlukların üstesinden kalkanla, filanca kolejde okuyup gece gündüz soru çözenle, normal bir okulda okuyup hoca bizi nasıl olsa geçirecek diye okuyan aynı olabilir mi? Bir de şunu söyleyeyim. Niye hep benim başıma geliyor bu işler ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Bu sözü hatırlıyor musunuz bir yerden? Niye hep benim başıma geliyor bu sözler? Hayatımda hiç böyle bir şey söylemedim. Allah söylettirmesin. Ama bana çok söylüyorlar. Selman soruyor musun kendine? Bunlar niye hep senin başına geliyor?
Sor bakalım bir kendine. Niye onlara gelmiyor da sana geliyor? Demek bir yerde yanlış yapıyorsun diyor. Evet, yanlış yapıyorum. Aferin diyor, bak en sonunda keşfettin diyor. Yanlış yapıyorum ama ne yaptığımı biliyorum diyor. Ne yapıyorsun? Onların yapmadıklarını yapıyorum. Yapılması gerekenleri yapıyorum. İnat ediyorum. Doğruda ısrar ediyorum. Canım pahasına, keyfimin bozulmasının pahasına yapıyorum. Allah dostuna sormuşlar. Efendim, edebi kimden aldınız? Allah dostu talebesine cevap vermiş. Edepsizden evladım demiş. Efendim nasıl olur demiş. Çok kolay evladım demiş. Edepsizin yapmadığını yaptım, yaptığını yapmadım demiş. Bütün kötüler var ya, kötüler. Hepsi bizim için bir nimettir. İşini iyi yapamayanların hepsine teşekkür ediyorum. Aciz olup şikayet edenlerin hepsine teşekkür ediyorum. Çapsız ve bir şeyi iyi yapmamak üzerine gece gündüz çalışanlara teşekkür ediyorum. Neden biliyor musunuz? Onlar farkı ortaya koyarlar. Yanınızda kötü olan, işi eksik yapanlara kızmayın. Diyorum ki ya abi diyor, yapmıyorlar işlerini diyor. Dedim ki patrona, üstadım yapsalar zaten sana rakip olurlar. Yanında dükkan açarlar. Değil mi Aylin Hanım? Aciz olmaları senin yanında çalışmalarının bahanesi, sermayeleri olsa, özgüvenleri olsa, senin kadar bilse, senin gibi böyle bir bağlantı gücü olsa zaten bu insan bu işi yapacak. Bırak bu acizliğine servis yap. Ama niyetin onların yükselmesi ise Allah'ım bunlar sonsuz hizmetlerini yapsınlar. Sonsuz faydayla buradan gitmek isteyen gitsin, kendi dükkanını açsın. Ama o dükkanda çalışıp, o okulda okuyup teşekkür etmez. Nankörlük eder. Oradan bir şeyleri gasp edip, maaşım 800 bin lira olması lazımken bana 500 bin lira veriyorlar deyip, 300 bin liralık farkı çalarak, vakitten, maldan, müşteriden, bahşişten çalarak yapıyorsa bu insan hiçbir yere gidemez. Hayatı da hüsran olur. İstese verir, istemiyor. Hakkımdır diyerek çalmayı tercih ediyor. Halbuki Peygamberimiz ne buyuruyor? Men gashşene feleyse minna. Aldatan bizden değildir. Bu sözü nerede söylüyor biliyor musunuz? Böyle bir pazara geliyor. Pazarda üstte malzemeler var, meyveler. Meyvelerin içerisine elini daldırıyor. Bir bakıyor alttaki ürünler ıslak, nemli, çürümeye yüz tutmuş ürünler. Diyor ki bunun üstü başka, altı neden başka diyor. Eğer haberdar değilsen bakmalısın. Haberdar olduğun halde düzgünlerini üste koyup alta çürüklerini koyduysan aldatan bizden değildir diyor. Aldatan aldanır. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Dünyanın bütün dillerinde bu vardır. Bakınız, büyük hocalar der ki, gençliğinizi nasıl yürütürseniz geleceğiniz o kadar aydınlık olur. Peygamberlere peygamberlikleri temiz kaldıkları ve doğru yolda gittikleri için veriliyor. Durup dururken herhangi birisine verilmiyor. Hocam ben peygamber olmayacağım ki niye uğraşayım diyebilirsiniz. Peygamberlik yok ama Allah'ın sevdiği kullar her gün aramızdan çıkıyor. Bazen şu sokakta gezen, elinde alkol tüketen adam bizden daha şanslı olabiliyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Yerde Kur'an sayfasını görüyor, onu kaldırıyor. Ya da Arapça bir yazı gözüyor, Kur'an zannedip kaldırıyor. Arapça yazı bilmiyor ne olduğunu. Cümle. Kur'an da değil. Bir de öpüyor. Yanındaki de cahile bak diyor. Kur'an zannedi, bak şuna diyor. Allah ona sevap yazıyor. Buradaki de arkadan konuştuğu günah yazıyor. Kimin ne yaptığını bilemezsiniz. Hiç kimsenin arkasından konuşmamayı sizlere tavsiye ediyorum. Hoca konuşuyor musun sen? Konuşuyorum. Az, ölçülü, miktarı bile, överken bile ölçüyle övüyorum. Şimdi ben birisini överken burada, övdüğüm kişi sizin rakibinizse, yani olmak istediğiniz yerde o varsa, onu övdüğümde siz ona daha da düşman oluyorsunuz. Överken de ölçülü övmeli. 40 yıl Peygamberimiz Hazreti Halid bin Velid'i müşriklerin ordusunun başındayken 40 yıl arkasından çok iyi komutan,
Muhteşem komutan. O hangi ordunun başında olursa o ordu galip gelir. Karşısındaki ordunun başındaki komutanı övüyor. Siz yapar mısınız bunu? Filan şirkettesiniz. Başka şirketin başındaki CEO'yu, müdürü övüyorsunuz. Yapar mısınız? Yapmıyoruz. Ama o peygamber, o sıra dışı insan. Bunu yapa en sonunda kalbini kazanıyor. İslam ordularının başına komutan yapıyor. Düşmanını öven kendini aşmış demektir. Düşmanını övebilen, hakkını verebilen daha doğrusu, Allah tarafından kendi hakkını alabilecek diye garantisini alır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Amine validemizle Medine'ye Hazreti Abdullah'ı, babasını mezarında ziyaret etmeye giderler. Fakat anne geri dönüş yolunda hastalanır. Onlara eşlik eden Bereke var. Bereke yardımcısı Hazreti Amine annemizin. Yolda rahatsızlanınca geri dönüşlerinin hızlı olmasının bir nedeni var. Çok hızlı dönüyorlar Medine'de. Biraz kalmayı düşünürken çok hızlı dönüyorlar. Niye? Medine'de deniz var çünkü. Aziz Allah. Medine'de deniz var. O denizde yüzdüm. Size de tavsiye ederim. Peygamberin yüzdüğü denizde yüzmüş olmak için yüzdüm. Suya girdim. Peygamberimiz yüzerken arkasındaki mühürü görüyor birisi ve Amine annemizi uyarıyor. Bu çocuğu buralardan hemen götür. Görmesinler. Niye? Medine'de başka inanışta olan insanlar var. Onlar görürlerse nübüvvet mührünü, bunun gelecekteki peygamber olduğunu bildikleri için bunu şimdiden öldürmeye kalkarlar. Al bunu götür buradan diyor. Hazreti Amine validemiz hemen yola çıkıyor. Yoldayken tabi Peygamberimiz 4-5 yaşında. Bereke diyor ki çocuğu biraz uzaklaştır. Eline de biraz oynayacağı bir şeyler ver. Benim buradaki sancımı görmesin diyor. Ve Peygamberimiz Hazreti Amine annemizin ölüşünü, hayata gözlerini yummasını bile göremiyor. Öldüğünü ancak yolun devam eden kısmında fark ediyor. Ama çocuk, hani annesi arkada kaldı, gelecek zannediyor. Döner dönmez dede Abdülmuttalip, korkma diyor, ben senin yanındayım. Ben senin baban olacağım, annen olacağım. Korkma diyor, sen bizim göz bebeğimizsin. Zaten çok seviyor onu. Fakat dedeyi de 2 yıl görüyor. Anne yok, baba yok. Dede de ölmüş. Peygamberimiz sonra anlatıyor. Dedemin öldüğü günü hayatım boyunca hiç unutmadım. Tabuta sarıldım. Dedem diye ağladım. Kabe'ye gittim, günlerce ağladım, sarıldım. Anne yok, baba yok. Anne babanın yokluğunu kapatacak dede de yok. Kabe'nin orada ağlarken Ebu Talip amcası geliyor. Kalk Muhammed, sen bize emanetsin. Kalk, ben amcan. Ölene kadar hep senin yanında duracağım diyor. Peygamberimiz büyüyor. Büyüdükçe seviliyor. Sevildikçe Muhammedül Emin oluyor. Herkes her şeyini peygambere emanet ediyor. Savaşa giden, yola giden hanımını bırakıyor. Altınlarını ona emanet ediyorlar. Fakat Mekkeli müşrikler peygamberin bu özelliklerinden bir zaman sonra çok rahatsız olmaya başlıyorlar. Niye? Çünkü önceden peygamberimiz, ben peygamberim, Allah'a iman edin, bana da peygamber olduğuma şahit olun demeye başladığı an peygamberin peygamberliği ortaya çıktığında hepsi düşman oluyor. Bunu öldürmemiz lazım. Çünkü bu bizim başımıza bela. Ebu Talib'i çağırıyorlar. Ya Ebu Talib gel buraya. Şu amcanın oğluna, şu kardeşine söyle. Kardeşinin oğluna söyle, kendine çeki düzen versin. Yoksa biz onu öldüreceğiz. Vazgeçsin bu sevdadan. Nedir bu ya? Allah'ın peygamberiymiş. Gelse bize gelir bu diyor. Mekke'nin asil, zengin, geçmişi olan ailesi bize gelmiyor, ona mı gelecek diyor. Yetim,
fakir, kimsesiz. Ebu Talip diyor ki, ey kardeşimin oğlu Muhammed, yapma, vazgeç şu sevdadan. Bak sen onlara dokundukça, sen onlara bunu söyledikçe onlar senin üstüne geliyor ve seni öldürmek istiyorlar. Yapma, vazgeç bu sevdadan, geç. Ne olur amcanı dinle diyor. Amca diyor, sen benim yanımda değil miydin diyor. Evet ama artık olamayacağım diyor. Olma diyor. Olma yanımda diyor. Nasıl yani diyor. Sen yoksan Allah benimle beraber diyor. Biz hiç böyle bir şey söyledik mi? Eşimize, annemize, babamıza. Biz sizin yanınızda yokuz dediklerine Allah benimle beraber. Dedik mi hiç? Dediğimiz an Allah bu sözü çok sever. Kulum bana güveniyor. Kulum bana güveniyor dediği an Allah, size hiç kimse galip gelemez. Peygamberimiz bu sözü söyleyince melekler ordusu diyor. Peygamber ki kendisine zulmedildiğinde Uhud dağını başına yıkalım bunların, emret ya Muhammed dediğinde aleyhissalatü vesselam, Allahümmehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah'ım benim kavmim bilmiyor. Bilseler yapmazlar. Onları hidayet et, affet ya Rabbi diyor. Kendisini öldürmeye kalkan insanları affeden bir peygamber. Biz affedebiliyor muyuz bizi şikayet edeni? Bizimle uğraşanı. Bizimle uğraşan bizim kısmetimiz için uğraşıyor. Biz onunla kavga etmeyi tercih ediyoruz kısmetimiz peşine gitmek yerine. Diyorlar ki ya Muhammed vazgeç bu sevdadan ya. Ne istiyorsun sen? Kadın mı istiyorsun? Mekke'nin en güzel kadınlarını verelim. Arazi mi istiyorsun? En güzel arazileri verelim. Altın mı istiyorsun? Rezervden ne istiyorsan verelim. Vazgeç bu sevdadan ya. Nasıl diyor ya, zenginle fakir bir olur. Hürle köle bir olur. Cariyeyle normal bir kadın bir olabilir mi diyor bunlar diyor ya. Sen ne yapıyorsun? Bizim atalarımızın dinini mahvettin. Mekke'nin bütün sistemini de alt üst ediyorsun. Bu sevdadan vazgeç diyor. Cevap net. Vallahi bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz ben asla bu davadan vazgeçmem. Bu söz söyleniyor ya, kayıtlara giriyor arkadaşlar. Çünkü bu sözlerle Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde 14 gün o yolu kat ettikten sonra Medineliler bu sözle karşılayacaklar. Ente şemsun, ente bedrun, ente nurun ala nur, ente misbahu süreyya, ya Habibi, ya Resul. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen gökteki Süreyya ışığısın, yıldızısın ey sevgili, hoş geldin, şeref verdin. Siz Allah adına bir söz verdiğinizde onun yardımcısı artık Allah oluyor. Buradan söylediğiniz sözü gittiğiniz yerde size duyuruyor. Deneyin, deneyin. Bak Peygamberimiz bunu söylemiş, gittiği yerde duymuş. Burada söylediğiniz sözleri eve gittiğinizde duyuyor. Ya ben bugün bunları söyledim, bu da bunların aynısını söylüyorlar. Allah Allah. Sen bu sözü gönderiyorsun, gittiğin yerde bu sözle karşılanıyorsun. Onun için gideceğiniz yere artık oraya gelirken, buradan evinize giderken, buradan işinize giderken, orada ne görmek istiyorsanız önceden duygularınızla, sözlerinizle bu cümleleri sarf edin, gittiğinizde bunları duyun. Bunu herhangi bir öğretide size söylediler mi? Herhangi bir öğretide bunu duydunuz mu? Denerseniz söylediğimizin gerçek olup olamayacağını tecrübe edersiniz. Yaşayanlar paylaşırsa seviniriz. Çok detaylı bilgiye ihtiyacımız yok. Ama güzellikler sizin olsun. Peygamberimiz emanet edilen bütün eşyaları kendisini öldürmeye gelenlerin eşyalarını bile zayi edip yanında götürmüyor. Hazreti Ali yatağında yatırıyor. Altında eşyalar var. Adamlar öldürmeye geliyor, malları onunla teslim. Bu size bir şey hatırlatıyor mu Nazlı Hanım? İnsanların paraları sizde, size saldırıyorlar. Ya senin paran bende, namusun bende, ekmeğin bende. Ne yapıyorsun sen? Peygamberin başına gelenler bizim başımıza geliyor. Allah dostu olan zatların kim olduğunu hiç kimse bilemez. Kimi, hangimizi daha çok seviyor Allah kimse bilemez. Hiç kimse bilemez.
Şu durumda bu işi çok bilen birisi gözüken ben miyim Allah dostu? En arkada servis yapan, buraya bizi hazırlayan mı? Bu binayı bundan 100 sene, 200 sene önce yapan mı? Bilemeyiz ki. Bilemeyiz. Şunu biliyorum, benim dedem de bu işi yapıyormuş. Dedem dua etmiş. Hazreti İbrahim, bizim zürriyetimizi güzel eyle ve inanan güzel senin samimi kullarını da bizi imam, rehber, lider eyle diye dua etmiş. Peygamberimiz de bu ayeti duyunca ben atam İbrahim Aleyhisselam'ın duasının tecellisiyim diyor. Eğer dua etmeseydi ben bugün bu vazifeyle vazifelendirilmezdim. Ne diyor burada bize? Çocuklarınıza dua edin. Torunlarınıza dua edin. Doğmayan çocuk ve torunlarınıza dua edin. Daha ortada yoklar. Dua edin. Ya nasıl gidecek? Telefon tuşuyla dünyanın bir ucuna net giden mesaj yaptığımız dua olarak gitmeyecek mi zannediyorsunuz? Gider ve görürsünüz de. Onun için dua çok büyük bir silahtır. Onu kullanmayı ihmal etmeyelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'den Mekke'ye geliyor. Artık zulüm başlıyor. Zulüm. Günlerce, aylarca. En son Mekke'yi terk etmek zorunda kalıyor. Bakın o güne gidiyorum, orada bırakmıyorum sizi. Hemen hayatınıza dönüyorum, geliyorum. Siz hiçbir yerden taşınmadınız mı? Siz taşındınız mı hiç? Siz. Daha çok taşınacaksınız. Çok taşınacaksınız. Diyorlar ki ya hiçbir yerinde sabit durmuyorsun. Ya insan nasıl durabilir? 2 günü bir olan ziyandadır diyor Peygamberimiz. Her geçen gün bir kademe yukarı çıkmak lazım. Bu maddi olarak değil, manevi olarak da. Büyükler der ki vermeden büyüyemezsin. Bu ne demek vermek? Ne varsa vereyim cebimden. O mu sadece? Nihan Hanım İstanbul'un en güzel yerlerini biliyorsa bana tavsiye ettiği her yer için sevaba giriyor. İyilik anlamında. Nazlı Hanım bütün akademisyenleri tanıyor. Nazlı Hanım derse ki şu hocalarla görüşmende fayda var. O da ilminin, bilgisinin zekatını vermiş olur. O paradan kıymetlidir. İtibarı, nüfuzu kullanmak çok daha kıymetlidir. Fakat itibarı olan, nüfuzu keskin olan arkadaşlar da itibar ve nüfuzlarını herkese kullanmıyorlar, adam seçiyorlar. Zannediyorlar ki adam seçince daha karizmatik olacak, daha aritmatik olacak, daha matematik olarak kendisine geri dönüşü olacak. Hayır. Kapıya bakan arkadaşın işini görmekle devletin en tepesinde görev yapan arkadaşın işini görmek aynıdır. O zaman Allah Teala da şöyle yapar o Ahmet abiye, bu işi yapana. Senin bazı işlerini yapıyorum, bazı işlerini yaptırmıyorum. Ne yapacaksın? Size gelen bütün işler Allah tarafından geliyor desek o işlerin hangisini ihmal edersiniz? Hiçbirisini. Camideki cemaatim derdi ki hoca seni biz çok seviyoruz. Niye biliyor musun? Elde böyle cebinde. Neden hacı abi diyorum? Sen diyor adam seçmiyorsun diyor. Zengin fakir ayırt etmiyorsun diyor. Nasıl ayırt edebiliriz? Kimin zengin olduğunu biliyor muyuz? Altında son model arabası olan mı zengin? Bir bakıyoruz yarın adam tutuklanmış. Kaçakçı adam. Ama camiye çorapsız gelen, hocam deyip gelen adam da cami cemaati. Bir gün camide bir adam namaz kılıyor. Her vakit gelmeye çalışıyor da her zaman gelemiyor. Okurken böyle sesini yüksek çıkartıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin yapıyor. O bizim hacı abi cemaatin ortasında bağırmaya başladı. Az dedikodu yapayım. Böyle namaz olur mu? Bu ne ya? Böyle olanlar gitsin evinde kılsın. Ben mihraptayım. Caminin içerisinde bağırarak söylüyor bunu. Selam verdim, tesbihe başlamadan susturdum. Hani müezzin başlıyor ya. Hiçbir cami cemaatine, hiçbir cemaatin müdahale etme hakkı yoktur. Buraya herkes gelebilir. Biz inleyerek de, titreyerek de, ağlayarak da her türlü ibadet eden kişinin ibadetini kabul ediyoruz. Hatta titreyerek dua edenlerin duası daha çok kabul olur dedim. O adam namazdan sonra geldi.
Böyle elinde 3-5 çikolata getiriyor. Onları dışarıda satıyor. Bakıyorum bazen çikolatalar elinde duruyor. 3, 4, 5, 10 tane ne kadar varsa hepsini satın alıyorum. Bir de fazla para veriyorum ona. Dedi ki ilk defa hiç konuşmadı. Hocam ben kaza geçirdim. Organlarımı kaybettim. Çok seviyorum namaz kılmayı. Ama çok üzüldüm. Sizi de üzdüm. Bu camiyi de çok seviyorum. Sizi de seviyorum. Ben gelsem mi, gelmesem mi? Adama sarıldım. Sen her vakit bu camide ol. Sen olmayınca ben çok üzülürüm dedim. Her vakit gelecek takati yok zaten. Öteki adam Kur'an okumayı beceremediği için başka ses çıkarınca karıştırıyor. O da haklı. Ama bu adam da haklı ya. 2 günden beri gündemde ne var? Engelli çocuklar okullarda okutulsun mu, okutulmasın mı? O çocuk senin olsa ne yapacaksın? Onlar melek desek, o engelli çocuklar melek ve o çocuklar olunca senin çocukların kısmeti de açılacak. Onların halinden anlamazsa senin çocuğun yarın seninle de ilgilenmeyecek. Ey anne deseler bunu yapar mı o anne? Engelli çocuğu görünce engelli olmadığını düşündüğü çocuğun ruh dünyası çok mu iyi olacak? Acaba neden bu insanlar tam adetli dünyada bizimle beraberler? Engelli çocukların sayısı hiç değişmiyormuş dünyada, biliyor musunuz? Bir tanesi vefat ediyor, diğeri geliyor, tam böyle eşitmiş. Takip etmişler bunları. Dünyada her ülkede kaç tane varsa, bu ülkede 100.000 varsa 100.000 devamlı korunuyormuş. Allah istese herkesi sağ salim yaratmaz mı? Ya bu kadar muhteşem bir sistem yaradan Allah, sağlık sıhhati vermede aciz kalabilir mi? Bakıyor kim kime yardım ediyor. Mülk Suresinin ilk ayeti ne diyor Allah Teala? اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ Biz ölümü ve yaşamı لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Yani varoluşunuz ve yok oluşunuz arasındaki zamanı hanginizden daha güzel işler yapıyor? Bunu görmek için yarattık diyor. Bütün acizler bizim içindir. Biz de aciziz. Veremiyorsak, sevemiyorsak, paylaşamıyorsak, vallahi en büyük aciz biziz. Oradaki engelli çocuklar değil, kendini engelli zannetmeyen insanlar engele takılmışlar. Engelli onların bizatihi kendisi. Biz böyle bir medeniyet değildik. Biz fakir fukaranın yanındaydık. Biz kimsesizleri severdik. Biz guraba-i laklakan, leyleklerin bile vakfını kurmuş bir medeniyetin evladıyız. Her evin kuş kafesi vardı, su içme yeri vardı. Hayvanların yalakları vardı. Kedinin, köpeğin, her şeyin bakım vardı. Bırakın insanını, İstanbul'un, bu Anadolu'nun hayvanları bile huzurla yaşardı. Ne oldu ya? Ne oldu bize? Yurt dışından gelen filmler bizi bu kadar mı bozdu? Nasıl bozabilir? Annesini babasını unutan adamın köpeğe fayda göstermesi ne olur? İnsanlardan uzak duruyorum diyor. Geçen hafta söyledim, yine söylüyorum. İnsanlardan uzak duran kendini yukarıda görendir. Egosu yüksek insandır. Sadece hayvanlarla konuşuyorum diyor. Çünkü onlar diyor çok iyiler diyor. Niye biliyor musunuz? Kendini o kadar yukarıda görüyor ki insanlarla muhatap olmaya kendini reva görmüyor. Onlar da benimle muhatap olamazlar diyor. Kim ki onlar diyor. Hazreti Peygamber yetimleri başını okşarken şöyle sevmezmiş. Böyle severmiş. Şöyle. Şöyle. Saçını severek, düzelterek severmiş. Siz hiçbir çocuğun başını böyle düzelterek sevdiniz mi? Ne güzel. Neden biliyor musunuz? O da yetimdi. O da öksüzdü. Bu amca benim başımı niye saçlarım bozdu diye, üzülür diye
eliyle severek, düzelterek severmiş Peygamberimiz. Biz ne yapıyoruz? Lan velet, ne yapıyorsun, senin adın ne bakayım? Çocuğun şahsiyetine ne faydası var bu cümlenin? Çocuğun gözüne geldiniz mi hiç, hizasına? Geçen hafta dilencilere örnek vermiştik, şimdi çocukları. Çocuk aşağıdan böyle yukarıya bakmak zorunda kalıyor. Kafası yoruluyor. Şöyle eğilip konuşacaksınız. Elini tutacaksınız. Ona harçlık vereceksin. Al bakalım şöyle demeyeceksiniz. Cebinizden şöyle $1.000.000 çıkarın. Al bakalım evlat, git kendine bir çikolata al. Yapmayacaksınız. O Gönel Mehmet Efendi, Allah rahmet eylesin, parayı katlayıp elinin avucunun içerisinde koyarmış şuraya. Şöyle. Şöyle gözükmüyor para. Böyle de gözükmüyor. Evladım, güzel evladım, Allah zihin açıklığı versin. Maşallah dermiş. Hadi bakalım iyi günler. Kimse verdiği parayı görmezmiş. Para verdiği insanlar da hiç parasızlık çekmemişler. O bahsettim ya akrabam. Bana da vermişti. Cüzdanına koy evlat. Allah darlık göstermesin dedi. O günden beri hiç parasız kalmadım dedi. Hakkında kötü konuşanı da güzel davranıyorlar. İncitmezdi kendini inciteni Peygamberimiz. Eşinin ölmesine neden olan, amcasını öldürenler hepsini affetti. Bizim arkamızdan bir defa konuştu diye arkadaşlarımızla konuşmuyoruz. Bir defa. Halbuki biz de konuştuk onun arkasından. Nasıl konuşur? Ben ona bu kadar iyilik yaptım. Yaptığın iyiliği bu lafınla bitiriyorsun. Yaptığınız hiçbir iyiliği konuşmayın. Hiç kimsenin ayıbını da konuşmayın. Ayıbını konuştuğunuz herkesin durumuna düşmeden bu dünyadan asla bir yere gitmezsiniz. Dua edin ki köşede yalnız başınayken o duruma düşün. Onu yaşayacaksınız. Kimi aciz görüp de ben bu durumu yapmam, ben bu durumda olsam canıma kıyarım, benim kızım yapsa intihar ederim, benim kızım yapsa öldürürüm dediğiniz her şeyi bu dünyada yaşıyorsunuz. Ne diyeyim biliyor musunuz? Ben şu binanın sahibi olduğumda bir vakıf kurmak isterim. Ben İstanbul'da filanca kadar zengin olursam şu hayırları yapmak isterim. Ben genç yaşta hacca gitmek isterim. Ben genç yaşta şu güzel işler yapmak isterim. Ben profesör olunca deyin. Ben hayır vakfının öncüsü olunca, ben başbakan olunca, ben Türkiye'nin ve dünyanın en saygın iş adamı olduğumda deyin. Esprinizi, dedikodunuzu hep yukarıya doğru. Benim kızım filanca alanda söz sahibi olacak. Benim oğlum, şu çocuk var ya, bu bitirim olacak. Bu çok parmakla gösterilen çocuk olacak. Deyin ve seyredin. Bakın bu hepinizde var. Sadece hacıya, hocaya, bu işin mesleğini yapanları bırakmayın. Hepinizde var. Ya dedim oldu ya. Vallahi oluyormuş ya. Hepinizde var bu ve karşınıza çıkar görürsünüz. Ve bu büyük zatlar Allah dostu. Siz Allah'ı sevebilirsiniz. Ama Allah sizi seviyor mu? Sen Allah'ı seversen Allah seni sevmez mi? Ama seviyor musun? Demek ki Allah beni seviyormuş dedi mi size bir arkadaşınız? O arkadaşınıza bunu söyleten var. Sizin Allah'ı zikretmeniz güzel bir şey. Ama Allah sizi zikrederse o muhteşem bir şey. Allah bizi zikredince ne olur biliyor musunuz? Bütün dertlerimizden kurtuluruz. Dert dediğiniz şey bizim için yükselme bahanesidir. Karşınızda konuşan arkadaşınızın derdi yok mu zannediyorsunuz? Ama dertlenmek, hayıflanmak Allah'ın ümidinden ümidini kesmek demektir. Allah'ın varlığından, onun yardımından ümidi kesmek demektir. Ne olur bu cümleleri hayatınızdan tamamen çıkartın. Ya hocam ben zaten iyiyim diyor. İyi misin? Anlat bakayım diyorum. Bunlar kötü mü gidiyor? Sence? Doktorlar bunu yasaklamış, yapma diyor. Ya biz diyor ufak ufak yapıyoruz diyor. O ufak ufaklar başına ne bela açacak farkında değil.
İnsanoğlu böyle aciz. Ben de dahil. Yaptığım hataları unutuyorum, günahlarımı unutuyorum. Çünkü onları yazmak istemiyorum. Bir gün bir tavsiyede bulunayım size. Şu cep telefonunun ses kaydı var ya, ses kaydını açın ve ekranı kapatın. Ses kaydı açık kalsın. Sabahtan akşama kadar. Ertesi günde lütfen dünkü konuşmalarınızın tamamını dinleyin. Ama dinleyebilirsiniz. Dinleyebilirsiniz. Ben dinleyemedim. Yani 5 dakika zor tahammül ediyorum. Hemen kapatıyorum. Allah'ım nasıl bu kadar aciz? Nasıl bu kadar küçük? Yani 5 saniye, 10 saniye tahammül edemiyorum. Ki benim bulunduğum yerlerde genelde cami, sohbet, muhabbet, iş dünyası falan. O kadar küçük laflar. Eğer Allah bizim söylediklerimize göre muamele etseydi, merhametiyle yaklaşıp ihtiyaçlarımızı bize göndermeseydi mahvolurduk. Nefes alamazdık. Bu kadar aciziyetimize, hatamıza rağmen bugün yine nefes aldırıyor. Biraz sonra karnımız acıktıracak. Güzel yemeklerden yiyeceğiz. Nerede hazırlandı böyle diye pırıl pırıl. Ve bugün başka güzelliklere de erişeceğiz. Bugün çok önemli bir gün. Bugün duaların kabul edildiği bir gün. Bugün Peygamberimizin doğduğu gün. Ne olur? Kendinize değil, arkanızdan çok konuşanlara bile dua edin. Hayatta olmayan büyüklerinize dua edin. İlkokul öğretmenlerinize, hayatta yanınızda olup genç yaşta vefat edenlere, hayatta olmayan anne babanıza, büyüklerinize, anneannenize, hepsine dua edin. Peygamberimiz çok dua edermiş. Hazreti Hatice validemizin arkadaşları yanına gelince koşa koşa toplantısını bölüp onların yanına gider, dizinin karşısına oturur, elleriyle bacaklarına, omuzlarına dokunurmuş. Arap toplumunda bir gelene, misafire en büyük hürmet onunla diz dize oturmak. Ona hürmet etmekmiş. Peygamberimizin eşinin arkadaşına, süt annesine gösterdiği hürmete bakar mısınız? Siz babanızın, annenizin kaç arkadaşını bu kadar sevdiniz? Eşinizin arkadaşını ne kadar sevebildiniz? Eşinizi seviyorlar diye siz de eşinizin sevdiğini sevebildiniz mi? Ne kadar insan? Hayatınızda kaç tane insan seviyorsunuz? Hiç liste yaptınız mı? Bir de sizi sevenlerin listesini yaptınız mı? Bir bakın ya. Sevemiyorsanız sevilemezsiniz. Sevilmiyorsanız sevemezsiniz. Dünyadaki en büyük fakirlik, en büyük yokluk ve yoksulluk sevgisizliktir. Sevginin yokluğu da imanı olmayan, imanı eksik olan, inancı zayıf olan insanlarda daha fazladır. Kaçıyorum diyor. Dağlara kaçıyorum. Nereye kaçıyorsun ya? Hazreti Yunus kaçmış insanlardan, balığın karnında bulmuş kendini. Çıkınca ne diyor? Kâlû subhâne. Bismillah. Allah'ım diyor, ben diyor kendi kendime zulmettim. Yanlış yaptım. Beni nasıl da ayet? İnni kuntu minez-zâlimin. Ben diyor kendi kendime zulmedenlerden oldum. Haksızlık yaptım. Bitmiyor imtihanım. Gel bu halkı kurtaracaksın diyor. Bir aileden kaçıyorsunuz. Aynı aile, aynı nüfus, aynı çocuklar. Başka bir yerde yine aynı imtihanınız oluyor. Hiç değişmiyor sistem. Ta ki sen binayı değiştiriyorsun. Binayı değiştiriyorsun. Kaçıyorsun. Gittiğin yerde 2 çocuğu var. Karı koca. Tipleri, boyları bile aynı burada. Ama başka isimler, başka kimlikler. Ya buradan kaçıyorum. Aynı tipler karşıma çıkıyor. Ya bunlar senin yükselmen için bahane. Sen onlarla iyi geçinmek zorundasın. Ortak bir ümradaşımız var, arkadaşımız. Komşusuyla kavgalı. Ya hocam ne yapacağım? Devamlı kavga ediyor kadıncağız. O kavga edince sen ona selam vereceksin dedim. Ve bu kadın benimle kavga etmemesi için ben kaçmam lazım. Beni yakalıyor bu kadın demeyeceksin akşam yatarken. Allah'ım bu komşuma huzur ver. Beni de doğru anlamasını nasip et. Arabamız, kıyafetimiz, eşimiz, çocuğumuz ona şirin gözüksün ya Rabbi diye dua et dedim. Bir hafta sonra hocam dedi kadın gitti diyor. Kadın değişti diyor. Eğer kurtaramıyorsanız, kendisini düzeltemiyorsa bu dualarınızla dua edin dedim. Boğaz'ın en güzel teknesi acaba nerede bir bulsam diye içimden geçiriyordum. Levent'te bir evde Kur'an-ı Kerim okudum. Boğaz'da
maneviyat gezileri yapmak istiyorum diye. Adam anlatınca adam dedi ki hocam dedi acizane en güzel tekne bizimdir dedi. Ne zaman istersen emrinizde dedi. Tekneye geldik. Hakikaten çok güzel bir şey. 2001 yılında kendisi yapmış. Türkiye'nin bütün büyük markaları o tekneyi kiralıyor Boğaz'a çıkarken. Dünyadan gelen meşhurlar da. Tekneye geldiğimde dedim ki tayfasına ve kaptanına eğer yandaki gemiyle kavganız varsa onlar için şöyle dua edin. Kavga etmeyin, dua edin. Allah'ım bu teknenin sahibine daha büyük tekne nasip et. Kıçtan kara buraya yanaşamasın. Daha büyük limanlara yanaşsın dedi. Ertesi günde gezi günümüz. Ben erken geldim. Güvertede oturuyoruz. Teknenin sahibi olan abimizin kızı da yanaştı. Hocam dedi. Buyurun bu gemi gidiyor dedi. Hayırlısı da gitsin dedim. Yandaki gemi gidiyor. Ama hocam dün siz bir şey demişsiniz bizim tayfaya, ekibe, kaptana. Ne demişim dedim. Arkadaşlarla kavganız varsa dua edin. Bu arkadaşlar başka limana gitsinler demişsiniz. Evet dedim. Hocam bu Göce'ye gidiyor bir daha gelmeyecek dedi. Gerçekten de kavgalıymışlar dedi bunlar. Beddua ederken düşmanınıza, kıskananınıza beddua ettiğinizde kendi başına gelen belanın, sıkıntının sizin yüzünden geldiğini bilerek size daha da düşman olur. Tam tersi siz onlara da dua edin. Allah'ım onlara da her şeyin en güzel nasip et. 2 evladınızdan birisi kendisini dövene kardeşim yapma lütfen. Ben sana vuramam sen benim canımsın dediğinde o anne hangisini daha çok sever? Vuranı mı, vurmayanı mı? Böyle diyene mi? Böyle diyeni seversin. Anne olarak. Bir de Yaradan katından bakın. Böyle dua eden kuluna Allah ne yapar? Allah dostu bizzat beddua bizzat için aşağı tarafta bulunan başka bir tanıyan hep dedikodusunu yapıyormuş. O böyle sahtekar, düzenbaz, o hoca değil. Onun din bilgisi yok, hiçbir şey yok onların. Ben de çok duyduğum için böyle şeyleri. Teşekkür ediyorum bu arkadaşlara. Selman Kuralı unuttu diyorlar. Onlar unuttu dedikçe Allah 3 defa dünya birincisi yaptı beni. Hala söylemelerini istiyorum onların bunu. Çünkü söyleyince Kur'an bende duruyor. Onun sahibi Allah. Unutmuştur ya diyor. Mümkün değil bu kadar işle uğraşıyor. Kesin unutmuştur. Ya sana ne? Benim cebimde ne kadar para olduğunu. Sen ne yapacaksın? O benim. Kalbimdekini nereden bileceksin? Kafamdakini nereden bileceksin? Bu gözle görülen bir şey değil ki. Çalabileceğin bir şey de değil. Allah'ım bana da nasip et diyeceğine kesin unutmuştur o diyor onu. Sana ne? Başkasında olan nimet onun sorumluluğu. Sen kendindekine bak. Allah dostu zat her gün hediye gönderiyormuş o arkasından konuşana. Her gün. Bir gün hediye gelmemiş. Hediye gelmeyince Allah dostunun yanına gelmiş. Efendim bugün hediye gelmedi demiş. Utanmadan gidiyor bir de. Gelmedi bugün demiş. Evladım demiş. Her gün bizim yükümüzü alıyordun. Biz de sana buna karşılık hediye gönderiyorduk. Bugün yükümüzü almadığın için bir şey gönderemedik demiş. Bir gün dedikodu yapmamış. O gün de hediyesini göndermemiş. Dedim ya, güzeli başkasından, kötüyü kendinize örnek vereceksiniz. Ama çok kötüyü de anlatmanıza gerek yok. Ben günahkarım deyince herkes anlar. Günahkar olmayan yoktur bu dünyada. Nereden biliyorsun? Kur'an diyor ki, günah işlemeyeceğim diyen toplumları alırım, yerine günah işleyecek toplumları getirir. Bunu Yaradan söylüyor. Yaradan söylüyor. Ama tevbe eden kullarını seviyor Allah. Ben kusur etmedim, benim yanlışım yok. Ben bir numarayım, benim hatam yok diyen yalan söylüyordur. Hz. İsa yine böyle taşlanarak öldürecek insanın önüne gelmişler. En son sözü sen söyleyebilirsin diyorlar İsa'ya. Şöyle dönüyor, halkın önünde geçiyor. Tamam diyor. Recmedebilirsiniz. Ama diyor bir şartım var. Nedir İsa diyorlar. İçinizden hiç günah işlememiş kimse ilk taşı o atsın diyor. Hiç kimse taş atamayınca rejim de ortadan kalkıyor. Ya sen bu hatayı daha önce yapmadın mı? Yaptın. Neden bu adam yapınca hor görüyorsun? Neden? Ya o zaman seni kurtarmak için uğraştık. Şimdi bu adam yapınca o adamı hakir görüyorsun. Zaten sen bunu yaptın, düştün. Niye bunu hakir görüyorsun? Gel kurtaralım. Yok ben bir şey yapmam diyor.
Alışverişler var, birbirine girmiş böyle. İçinde küçücük hesaplar var, gururlar, kibirler, alışveriş olmuyor. Alışverişlerin güzelleşmesi için hakların birbirine, insanlara verilmesi gerekir. Peygamberimiz medeniyeti böyle kurdu. Herkese hakkını verdi. Ölmeden önce de bütün kimin nesi varsa tek tek bunları şuraya vereceksin. Benim malımı da şuraya vereceksin. Var mı veraset, miras kağıdınız? Neyi nereye bıraktığınıza dair. Babam bana 2 cüz verdi, şunu oku, duasını yapacağız dedi. Duruyor bende. İyileşince hemen onunla beraber emanet verdiği şeyi götüreceğim. Para cinsinden de olabilir, söz cinsinden de olabilir, emanet cinsinden de olabilir. Babanızın, annenizin yapmadığı, yapamadığı, unuttuğu şeyleri yapmak zorundasınız. Nasıl onlardan hiç bilmediğiniz miras, para kalınca ah sağ ol babaya, teşekkür ederim, düşünmüşsün diye kabul ediyorsun. Onun yapamadığı şeyleri yapmayı da bilmelisiniz. Onun için Nazlı Hanım işini gücünü bırakmış, böyle bir yerde elimle, medeniyetle insanları buluşturuyor. Niye? Babası da onu yapıyordu. Dedesi de yapıyordu. Herkes mirasını devam ettirecek. İyilik hazinesini keşfedin ve iyilikle yol alın. Bakın çok az ayet okudum. Türkçe konuştum. Konuştuğum şeylerin hepsi kayıtta. Kalbimizde kaydetti, kulaklarımızda kaydetti, beynimizde kaydetti. Konuştuklarımın hepsi Cuma günü Peygamberimiz hutbede şöyle demiş. Usikum evvelen ve nefsiyel asiyete bi takvallahi ve taati. Önce kendime, sonra size tavsiye ediyorum. Allah'a karşı samimi olun ve itaati elden bırakmayın. Peygamber kendine tavsiye ediyormuş. Konuştuğum her şeyin, her sözün, her kelimesi benim için de geçerli. Hepsini %100 ben de yapamıyorum. Ama yapmak için gayret ediyorum. Gayret içerisinde olanın gayretini Allah verir. Tüccar olan arkadaşlarımız var aramızda ya da tüccar eşi olanlar var. Çok beğendiğim bir cümle oldu. İstanbul medreselerinde yetişmiş ve Osmanlı'nın adetiydi. İstanbul'da yetiştirir, geldiği memlekete geri gönderir, orada okul açılır, o okulda etraftaki çocuklar yetiştirilirmiş. Böyle bir zat, adı Molla Halil, Sivas'ta. İstanbul'da yetişip Sivas'a talebe yetiştirmeye gitmiş. Orada şimdi Türkiye'nin en büyük markasının sahibi olan bir zat onun talebesi olmuş. Ona söylemiş. Evladım, Allah bir kuluna zenginlik verecekse ona gayret verir. Bir kuluna fakirlik verecekse ona da rehavet verir. Rehavetten çıkıp gayrete girelim. O İstanbul'da iş adamı olan abimiz gayrimüslim bir adamın yanında işe başlamış. Ama memleketten çıkarken o Molla Halil demiş ki, evladım Allah'ı nasıl biliyorsan, Kur'an'ı nasıl öğrendiysen, git işine de böyle inanarak, Allah'a inandığın gibi işini yap. Hadi oğlum yolun açık olsun demiş. O gayrimüslim patron, sen nereye gidiyorsun kızım demiş. Fatih Camii'ne gidiyorum demiş. Başka nereye gidiyorsun kızım demiş. Yeni Camii'ye gidiyorum. Başka nereye gidiyorsun? İşte Yavuz Sultan Selim Camii'ye gidiyorum. Peki evladım hepsine git kızım. Al demiş şu parayı, para vermiş. Bir de Sarayburnu'na git demiş, Sarayburnu'na. Oradan Üsküdar'ına bak, Kadıköy'üne bak, Beşiktaş'a bak. Ve tüm Marmara'ya şöyle seslen kuzum. Ey İstanbul, ben seni çok seviyorum de demiş. Ondan sonra kulağında şöyle yap demiş. Bak bakalım İstanbul seni seviyor mu kuzum? İstanbul seni seviyorsa tüm dünya seni sever. İstanbul seni sevmiyorsa dünya seni sevmez kuzum. Hadi bakalım demiş. Herkesten her şeyi duyurur Allah. Duymaya hazır olana. Böyle bir şehirde olmak, böyle bir atmosferde buluşmak nimetlerin en güzeli. Bugün buraya gelmek isteyip son dakika arabası arızalanan, annesi rahatsızlanan, gelemeyen, kendi hastane randevusu denk gelen o kadar insan oldu ki.
Benim de çok randevum vardı. Ama söz verdim Allah'a. Cuma günü birilerine bir şeyler konuşmak istiyorum. Bana imkan aç dedim. Buranın güzel insanları da davet ettiler. Ben dilekçeyi Allah'a vermesem onların aklına bile gelmezdi. Siz de bütün dilekçelerinizi oraya verin.